Scuba nasıl kurulur? BC, tüp ve regülatör yan yana getirilir. Scuba bağlantısına ilk önce BC ile başlanır. BC tüpe bağlandıktan sonra regülatöre geçilir. Denge ileğinizin bağlantı kısmındaki kemeri ıslatmak tüpe çok daha kolay ve rahat bağlanmasını sağlar. Bu yüzden ilk işimiz denge ileğinin bağlantı kemer kısmını ıslatmak olmalıdır. BC'yi tüpe bağlarken dikkat edeceğimiz ilk kısım tüpün vana kısmının BC ile karşılıklı ileri doğru baktığından emin olmaktır. Yanlış yöne doğru bakan tüp ve BC istediğimiz gibi bağlanmaz ve su altında bizi rahatsız eder. Bir elimiz BC taşıma tokasından, diğer elimiz bağlantı kemerinden tutarak BC'yi aşağı doğru indirip bağlar ve tokasını kapatırız. BC'nin bağlantı hizası tüpün vanasının BC taşıma tokası ile aynı hizada olduğundan emin olacak şekilde olmalıdır. BC'nin tüpün fazla aşağısından bağlanması bizi dalış esnasında geriye doğru çekmesine ve ani manevralarda vananın kafamıza vurmasına neden olur. BC'nin tüpün fazla yukarıdan bağlanması ise tüpün öne doğru itmesine ve dengemizin suyun altına bozulmasına neden olur. Denge ileğinin kemerinin tüpü sıkıca sardığından emin olun ve tokayı güzelce kapatın. Gevşek kalan toka kemerleri bir süre sonra su altında tüpünüzün aşağı doğru kaymasına ve su altında dengenizin tekrar kaybolmasına neden olur. Bağlandığından emin olduktan sonra denge ileğinizin taşıma bölgesinden tutup yukarı doğru kaldırın ve scubanızın sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun. Eğer denge ileğinizde bir değişiklik yoksa, oynamıyor veya kaymıyorsa bağlantınız sağlam bir şekilde olmuş demektir. Bağlantıda zayıflık hissettiğiniz durumlarda tekrardan kemeri açıp daha sıkı bağlamanız gerekir. Regülatörün bağlantısını yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, din regülatörde siyah O-ring veya int regülatör kullanıyorsanız tüpünüzün vanasındaki siyah O-ringin yerinde ve sağlam olduğundan emin olmalısınız. Regülatörü bağlarken yönünü şaşırmamak için ikinci kademe regülatörün ve yedek hava kaynağının sağ omzunuzun üzerinde gelecek şekilde bağlantısını yapmanız gerekiyor. Basınç göstergesi BC bağlantı hortumu ise sol tarafınızda kaldığından emin olun. Daha sonra birinci kademenin olduğu bölümdeki toz kapağını çıkarın ve birinci kademeyi tüp vanasına denk gelecek şekilde yerine takın. Regülatörü bağlarken sakin ve yumuşak bir şekilde bağlamanız yeterlidir. Fazla zorlamak hem regülatörünüze hem de O-ring'e uzun vadede zarar verir. Diğer regülatörü bağlarken vidalama esnasında yuvaya tam oturduğundan ve ekstra dişlilere zarar vermediğinizden emin olun. Regülatörü taktıktan sonra düşük basınçlı regülatör hortumunu BC'nizin üzerindeki hortuma nazikçe takın. Tüpün vanasını açmadan önce dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise yüksek basınç göstergenizin olası ani basınçla karşılaşıp bize zarar vermesine karşı yere doğru veya BC içine doğru çevirin ve vanayı yavaşça açmaya başlayın. Eğer vananın bağlandığı bölgeden az ve küçük sızıntılar duyarsanız tüp vanasındaki veya regülatör üzerindeki O-ring'in yıpranmış veya tozlu olduğunu anlayabilirsiniz. Çıkartıp yeniden yenisini takabilirsiniz. Bu sizin dalış esnasında O-ring'in yırtılmasına ve yüksek basınçlı hava kaçağının önüne geçmenizi sağlar. Bir elinizde gösterge, bir elimizde ikinci kademe regülatör bulunacak şekilde tahliye butonuna basarak göstergenizde bulunan ibrenin oynayıp oynamadığına bakın. Eğer tüpünüzün vanası yarım bir şekilde açılmış ise gösterge üzerindeki ibre ileri geri şekilde hareket eder. Bu tüpünüzün vanasını tam açmanız gerektiği anlamına gelir. Yani yarım açılmıştır bu tüp. Her şeyi kontrol ettikten sonra göstergenizin ve yedek hava kaynağınızı BC tutacaklarına sabitleyin. Su altında sizden bağımsız bir şekilde hareket eden ekipmanlar taşlara çarparak zarar görebilir veya yarıklara takılarak sizin su altında zor zamanlar yaşamanıza neden olabilir. Deneyimli bir dalıcı tüm ekipmanını her zaman kontrol eder ve güvenilir bir şekilde kullanıldığından emin olur. Peki dalış sonrası su altı ekipmanı nasıl sökülür? Dalış sonrası ilk olarak tüp vanası yavaşça kapatılmalıdır. Vananın kapandığından emin olduktan sonra birinci kademe içerisindeki bulunan havayı ikinci kademe hava kaynağının tahliye butonuna basarak boşaltırız. İçindeki hava tahliye edilmeden çıkarmayı deneyeceğiniz regülatör asla yerinden oynamaz. Bu yüzden birinci kademedeki hava mutlaka boşaltılmalıdır. Daha sonra düşük basınçlı BC'ye bağladığımız hortumu yavaşça sökün. Göstergeyi ve yedek hava kaynağı olan ahtapot tutacağından yavaşça ayırın. Regülatörünüzü bağlı bulunan tüp vanasından kontrollü bir şekilde çıkarın. Daha sonra sadece tozluk kısmını kurulayın ve regülatörünüzün içine su veya toz girmemesi için yerine tam oturduğundan emin olacak şekilde yerleştirin. Denge ileğinizin parçalarının bir yere takılmaması için kemerlerin tokalarını mutlaka takın.
BC kemerinizin tüpe bağlandığı kısmı açın. Bir eliniz kemerde, bir eliniz BC'nizin içinde taşıma tokasında kalacak şekilde yukarı doğru çekin. Tüm malzemenizin tatlı suyla yıkarken düşmemesi için tüpünüzde yatay pozisyonda yere doğru yatırın. Tatlı su ile durulama, klor bulunan havuz dalışı dahil olmak üzere tüm deniz dalışları sonrası mutlaka ihmal edilmeden yapılmalıdır. Dalışa nasıl hazırlanıyoruz? Scuba ekipmanı hazır ve yatay pozisyon aldıktan sonra dalıcıların ilk işi dalış kıyafetlerini giymektir. Şahsi elbiseniz, palet ve maskeniz sizin su üstünden su altına kadar çok daha hızlı ve rahat hazırlanmanızı sağlar. Su altında problem yaşamamak için dalış öncesi maske ve palet ayarlarınızı önden kontrol edin ve maskenizin içinde bulunan diş macununu güzelce yıkayın. Scuba ekipmanını giymeden önce ihtiyacınız olan ağırlık miktarını eğitmeninize danışın ve ilk önce ağırlık kemerinizi takın. Kemerinizi suyun altına atabilmek için kemerinizin tokasının her zaman sol tarafa bakacak şekilde gelmesi gereklidir. Soldan tutup aşağı doğru bırakırsınız. Ağırlık kemeri dümdüz yatırılır ve daha sonra üzerine 2 adım atılarak önüne doğru geçilir. Eğilme pozisyonundayken ağırlık kemeri alınır ve aynı pozisyonda kalarak ağırlık kemeri belimize doğru oturtulur. Ağırlıkların belimize zarar vermeyeceğinden emin olduktan ve gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra tokası yavaşça aşağıdan kapatılır. Eğer ağırlık entegreli bir denge yeleği kullanıyorsanız ekstra bir ağırlık kemeri kullanmanıza gerek yoktur. Scubanızı kullanırken karşılıklı yardımlaşmalı ve önce tokalar kapatılmalı ve sonra fazlalık bölgeler sıkılarak vücudunuza tam oturduğundan emin olmalısınız. Tam giyindikten sonra kafanızı geriye doğru atarak tüp vanasının kafanıza vurmadığından emin olmalısınız. Eğer kafanız tüpe vuruyorsa ilk kurulum esnasında tüpünüzü çok yukarıdan bağladığınız anlamına gelir. Biraz aşağıya indirin. Maskenize önceden sürdüğünüz diş macunu maskenizin suyun altında buhar yapmasının önüne geçer. Önce maskenizi yüzünüze takın ve daha sonra saçınızın maskenin içinde kalmadığından emin olmak için elinizle hafifçe maskenin üstüne doğru temizleyin. Şu şekilde. Paletlerinizi karşılıklı destek alarak su içinde veya su dışında devrilmeyeceğinizden emin olduktan sonra kontrollü bir şekilde takın. Scuba ekipmanını kuşanmışsak paletlerle yürümek en istemeyeceğimiz davranışlardan birisini oluşturur. Böyle durumlarda paletlerini giymemiş birilerinden yardım istemekten asla çekinmeyin. Eğer yine de yürümeniz gerekiyorsa geri ve çevrenizi devamlı kontrol ederek yürümelisiniz. Su içine girdiğimiz andan itibaren BC'miz içerisine suya batmayacak veya pozitif bir şekilde kalacak kadar kısa aralıklarla şişirme butonuna basarak hava ile doldurmanız gerekir. Böylece son hazırlıklar daha kolay bir şekilde yapılır. Su altına inerken başınızın yukarıda kalacak şekilde dikey pozisyonda olmanız ve BC'deki havayı boşaltırken ciğerlerdeki havayı da üfleyerek yavaşça indirmeniz gerekir. Şu şekilde. Aşağı inerken BC'nin hortumunu yukarı doğru tutmanız ve aynı zamanda boşaltma butonuna basmanız gerekir. Şu şekilde. Bu şekilde çok daha kolay ve kontrollü bir şekilde suyun altına batabilirsiniz. Acil durum valfleri BC'nizin sağ omuz ve sağ aşağı sırt bölgesinde bulunur. Gereken durumlarda bunları da kullanabilirsiniz. Suyun altına inmeye başladığınız andan itibaren kulaklarınızı yavaş ve kontrollü bir şekilde eşitlemeyi unutmayın. Su altında vakit geçirdiğiniz sürece belirli aralıklarla kendi tüpünüzdeki havayı göstergenizden takip edin ve dalış eşinizle iletişimde kalarak onların da havalarını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Basınç göstergenizi düzenli olarak kontrol ederseniz asla havasız kalmazsınız.